Size de bu eser sanki bir kutlama yapılıyormuş ama bu kutlamanın arkasında derin bir hüzün varmış gibi hissettirdi mi? Bir sabah uyanıyorsunuz ve ülkenin en büyük gazetesinde sizin için bu müzik değil, kaos yazıldığını görüyorsunuz. Bu sadece kötü bir eleştiri değil, aynı zamanda bir varoluş tehdidi. Çünkü o yazıyı yazdıran kişi bizzat Stalin. Shostakovich o günden sonra sadece müzik yapmadı. Hayatta kalabilmek için notalarla risk aldı. Peki bir insan varoluşsal bir tehdit altında nasıl en güzel eserlerini besteleyebilir? Dmitri Shostakovich 1906 yılında St. Petersburg'da doğdu ve 1975 yılında Moskova'da 68 yaşında hayatını kaybetti. O, piyanist bir anne ve mühendis bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Müziğe olan yatkınlığı 9 yaşındayken annesinden aldığı piyano dersleriyle başladı. Rus devriminin çalkantılı atmosferinde büyüyen genç deha 1919'da henüz 13 yaşındayken Petrograd Konservatuvarı'na girdi ve burada Alexander Gluzanov gibi devlerin dikkatini çekti. Babasının ölümü üzerine ailenin geçimini sağlamak için sessiz sinemalarda piyanistlik yapması, onun müziğindeki dramatik zamanlama ve görsel anlatım yeteneğini geliştiren ilk büyük deneyimiydi. 1925 yılında mezuniyet eseri olarak sunduğu 1. senfoni ona henüz 19 yaşında dünya çapında bir şöhret getirdi ve Sovyet müziğinin parlayan yıldızı olarak selamlandı. Ancak bu parıltılı yükseliş 1934 yılında premieri yapılan Mitseng'li Lady Macbeth operasının Stalin tarafından izlenmesiyle korkunç bir krize dönüştü. Stalin'in performansı beğenmeyip salonu erken terk etmesi ve ardından Pravda gazetesinde çıkan ağır eleştiriler Shostakovich'i bir anda halk düşmanı ilan edilme ve Sibirya'daki kamplara gönderilme korkusuyla baş başa bıraktı. Bu dönemde besteci 4. senfonisini geri çekmek zorunda kaldı ve 1937'de sunduğu 5. senfoniyi bir Sovyet sanatçısının haklı eleştirilere verdiği yaratıcı yanıt olarak etiketleyerek sistemle arasını geçici olarak düzeltti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi kuşatması altında Leningrad'da itfaiyeci olarak görev yaparken yazdığı 7. senfoni hem müttefiklerin hem de Sovyet halkının direniş sembolü haline gelerek ona dokunulmazlık sağladı. Savaş sonrası dönemde 1948'de Jdanov kararnamesi ile tekrar formalizm suçlamasıyla karşılaştı ve eserleri yasaklandı. Formalizm, sanatın toplumsal bir fayda gözetmek yerine sadece biçime, teknik oyunlara ve estetiğe odaklanmasını eleştiren siyasi bir suçlama terimiydi. Bu süreçte ailesini geçindirmek için film müzikleri yazmaya yöneldi. Stalin'in 1953'teki ölümü ona biraz nefes aldırdı. Ancak 1960 yılında baskılar sonucu Komünist Parti'ye katılması onda hayatı boyunca taşıyacağı derin bir vicdan azabı bıraktığı düşünülür. Hayatının son yıllarında hastalıklarla boğuşurken müziği daha karanlık, soyut ve ölüm temalı bir yöne evrildi. 1975 yılında vefat ettiğinde ardında 15 senfoni, 15 yaylı kuartet ve sayısız başyapıt bırakan Shostakovich, müziğini her zaman kendisi hakkındaki gerçeğin bulunabileceği tek güvenli liman olarak tanımladı. Shostakovich'in kariyerindeki dramı, ironiyi ve kitlelerle kurduğu o tuhaf bağı en iyi özetleyen eser, bugün dünya çapında milyonlarca kişi tarafından dinlenen ancak kökeni uzun süre gizemini korumuş olan Vals No. 2'dir. Bu eser, bestecinin 1955 ve 56 yıllarında Mihail Kolatozov'un yönettiği 1. Müfreze filmi için bestelediği film müziğinin bir parçasıdır. Bu film, Sovyet gençlerinin Kazakistan'ın çorak topraklarını tarıma açmak için gösterdiği
o muazzam ve neşeli çabayı anlatır. Eser, uzun yıllar boyunca Shostakovich'in 1930'larda yazdığı ve 2. Dünya Savaşı sırasında kaybolduğu sanılan 2. Caz Suite ile karıştırılmıştır. Aslında bu parça, bestecinin film ve bale müziklerinden derlenen Çeşitli Orkestra için Suite adlı derlemenin 7. bölümüdür. Shostakovich üzerine yapılan tartışmalar, genellikle onun Sovyet rejimiyle olan karmaşık ilişkisi etrafında toplanır. Onu övenler, bestecinin en ağır baskılar altında bile sanatsal bütünlüğünü koruduğunu, müziğini bir gizli direniş dili olarak kullandığını ve senfonileriyle halkının sessiz çığlığı olduğunu vurgularlar. Buna karşılık bazı eleştirmenler Shostakovich'in zaman zaman rejimin propaganda amaçlarına hizmet ettiğini, 1960'ta Komünist Parti'ye girmesinin bir zayıflık göstergesi olduğunu ve bazı resmi görevleri kabul ederek sistemin vitrin sanatçısı haline geldiğini iddia ederler. Ancak bu eleştiriler Shostakovich'in sürekli bir hayati tehlike altında yaşadığı gerçeğini göz ardı etme riskini taşır. Birçok eleştirmene göre besteci hem rejimi tatmin etmek hem de kendi vicdanına ihanet etmemek için geliştirdiği çifte anlam stratejisiyle aslında 20. yüzyılın en sofistike sanatsal duruşlarından birini sergilemiştir. Dmitri Shostakovich'in mirası bugün sadece Rusya'nın karlı sokaklarında veya Sovyet arşivlerinde değil, dünyanın dört bir yanındaki konser salonlarında ve dijital çalma listelerinde yaşamaya devam ediyor. Vaisnovich'in o tanıdık melodisi bize aslında çok önemli bir şeyi hatırlatıyor. Sanat, en karanlık baskı dönemlerinde bile sızacak bir çatlak bulur ve gerçeği haykırmaya devam eder. Shostakovich'in müziği, bir çağın siyasi kaydı olmanın ötesinde insanın acı ve korku karşısındaki evrensel duruşudur.